mutlaka deneyimlemeniz gereken bir yer var. Yağlıyorsun. Oo, maşallah. Etin aynı yağı. Yoksa siz balon sadece Kapadokya'da mı yapılıyor zannediyorsunuz? Denizli videosu başlasın. Şehre girerken önce güzel bir temizleniyorsunuz. Efendim Denizli'den herkese merhaba. Nasıl? Sabah balonları gördüğünüzde şaşırdınız değil mi? Birkaç yıldır Kapadokya'dan sonra Denizli'de artık balon turu yapılıyor. Şimdi arkamdaki Defne'nin bayıldığı Pamukkale'ye geldik. Denizli'nin içinde deniz yok Defne, ama neden isminde deniz var sence? Denizli'nin çok fazla yeraltı suları var. Bu yüzden buraya deniz adını vermişler. Aynen, Evliya Çelebi'nin söylediği bu. Bir diğer inanışa göre de Orta Asya'dan gelen Tengiz isimli bir Türk boyu bu bölgeye yerleşmiş. Ondan sonra da dönüşe Denizli haline gelmiş. İkisi de bence mantıklı. Artık rivayet, hangisine inanırsanız. Tabii ki Denizli'nin en önemli turistik değeri Pamukkale ve daha sonradan da arkasındaki antik kent olan Hierapolis. Çünkü burasının yeraltı suları var ve bu suların içindeki hidrokarbon açığa çıktığında oksijenle buluşup sertleşiyor ve bu şekilde doğanın bir ressam gibi kendi eserini ortaya çıkartıyor. Tamamen böyle donmuş bir şelale görünümünde. Biz şimdi burada ayakkabılarımızı çıkartacağız ve yalın ayak bir şekilde travertenlerin üzerinde gezmeye başlayacağız. Birlikte gelmenizi tavsiye ederim. Denizli gezisi başlıyor. Hadi buyurun. Pamuk gibi gözüküyor ama aslında kireçten yapılıyor. Sert bir yer. Bazı yerleri sıcak, bazı yerleri soğuk. Çok güzel. Pamukkale'nin travertenlerinde yalın ayak geziyoruz. Defne'nin zaten çok hoşuna gitti. Su ne çok soğuk ne çok sıcak, böyle ılık bir şekilde. Böyle bir şey. Aynen böyle alçı gibi bir kıvamı var ama resmen bir doğa harikası. Buraya geldiğinizde mutlaka güneş gözlüğünüz yanınızda olsun, etraf bembeyaz çünkü. Ve yaz aylarında çok sıcakta gelmeyin, çok güneş yansıyor. Bahar ayları yine idealdir. Travertenlerdeki gezimizi bitirdik. Size hayat kurtaracak bir bilgi daha. Şimdi bu bölgenin iki tane girişi var. Birisi üst taraftaki güney kapısı, birisi de alt taraftaki kuzey kapısı. Travertenlerin keyfini çıkarmak istiyorsanız mutlaka alt taraftan girin. Çünkü çok sakin, ama üst taraf maşallah bayağı bir kalabalık, hınca hınç. O yüzden alt taraf tavsiye. Travertenlerden çıktıktan sonra hemen arkamdaki kent kapısından gireceğiz. Bir yerde su varsa orada mutlaka yaşam vardır, bilirsiniz. Arkamda da M.Ö. 2. yüzyılda Bergama kralı Telepos'un kurduğu bir antik kent var. Çok centilmen bir şekilde bu kente karısı Hiera'nın ismini vermiş. Hierapolis. Yaklaşık 100.000 kişinin burada yaşadığı düşünülüyordu o zamanlarda. Ve o zamanlarda burası bir termal merkezdi. Yani bugünkü gibi 2000 yıl önce de burası turist çekiyordu. Şehir girişinin hemen sağ tarafında bugün müze olan yer o zamanlar hamamdı. Yani şehre girerken önce güzel bir temizleniyorsunuz. Ondan sonra temiz bir şekilde şehre giriyorsunuz. Biz de travertenlerde elimizi ayağımızı yıkadık. Şimdi buradan Hierapolis'e girelim. Hadi.
Arkeoloji Müzesi'ne girdik. Hem bahçesinde hem de içinde Hierapolis'ten çıkartılan lahitler var, sütun başlıkları var. Bütün bu alana girmek için müze kart yeterli. Hem travertenlere, hem bu müzeye, hem de Hierapolis'e ücretsiz olarak girebiliyorsunuz. Denizli deyince Pamukkale'den başka aklınıza ne geliyor? İşte burada Denizli horozu. Denizli horozu 20-25 saniyelik ötüşü ve sonrasında da bayılmasıyla ünlü. Bu horoz heykelinin hemen arkasında hayatınızda bir kere mutlaka deneyimlemeniz gereken bir yer var. Tam da bu Pamukkale'nin ve Hierapolis'in 2000 yıl önceki işlevi hala devam ediyor. Antik bir yüzme havuzu var. Nasıl o zamanlar buralara insanlar termal sudan faydalanmak ve bu havuzda yüzmek için geliyorlarsa bugün de o termal havuz hala aktif. Etrafında o zamanlar kolonlar varmış. Çok süslü bir yermiş muhtemelen. Milattan sonra 60 yılındaki depremden sonra o kolonlar yıkılıyorlar ve şimdi insanlar o kolonların üzerinde yüzüyorlar. Yani tarihi 2000 yıllık kolonların üzerinden yüzmek gerçekten eşsiz bir deneyim. Bu bölgede ekstra ücret ödeyeceğiniz tek yer burası. Yetişkinlerin yüzme havuzuna girmesi 200 lira ama müze kartlara %60 indirim var. O yüzden de çok fena bir ücret değil. Geldiğinizde mutlaka deneyin. Zaten Defne ile Nihan çoktan girdi bile. Ben de şimdi hemen koşuyorum. Antik havuzda 2 saat kadar yüzdükten sonra dışarı çıktık. Çok hoşumuza gitti gerçekten. Yani burada 2000 yıl öncesinde de insanların yüzmüş olduğunu bilmek ve o yıkılan kolonların üstünde yüzmek herhalde hayatımızda çok fazla karşılaşacağımız bir deneyim değil. O yüzden buraya geldiğinizde yanınızda mutlaka mayonuz, havlunuz, terliğiniz olsun. Gerçi burada da satılıyor ama yanınızda olursa hiç olmasa daha uygun fiyatta bu işi çözersiniz. Müze kart zaten olması gerekiyor. Hem girişte hem de içeride satılan ürünlerde indirimler var. Bu güzel deneyimden sonra şimdi antik tiyatroya doğru gidelim. Ve muhteşem Hierapolis Antik Tiyatrosu. Tam 10.000 kişilik. Çok dik basamaklardan oluşuyor. Böyle yürürken bile insan dikkat ederek aşağı inmek zorunda. En altta sahne ve altında da bir çukur var. Bu çukur gladyatör dövüşlerinin, hatta vahşi hayvanlarla gladyatörlerin dövüştüklerini bize gösteriyor altında. Oturma düzeni, tribünler ondan belli bir yükseklikte sonra başlıyorlar. Gerçekten bu bölgedeki hatırı sayılır yükseklikte ve belli bir kapasitede tiyatro. Gelmişken mutlaka görmek gerekiyor. Evet, nasıl gidiyor Denizli videosu? Umarım siz de bizim kadar keyif alıyorsunuzdur. Gerçekten Denizli gezilip görülmesi gereken çok güzel yerler barındırıyor. Sizden ufak bir ricam var. Bu tip videoların daha fazla gelmesi adına kanala abone olup alt tarafı ufak bir yorum sizden rica ediyorum. Bu sayede YouTube bizi daha çok insana gösteriyor. Bize de birazcık daha motivasyon oluyor. Size en azından böyle güzel videoları çekebilmek adına. Hadi devam edelim. Şimdi Hüsamettin Usta'nın kebapçısına geldik. Evet, Defne'nin de söylediği gibi Denizli'ye özgü kebap var. Ama böyle Adana Urfa kebap gibi değil. Fırın kebabı, tandır kebabı böyle 4 saat, 5 saatte pişiyor. Tabii ki lokum gibi oluyor. Bilirsiniz et, balık, kelle bunlar yenir elle demişler. O yüzden de buradaki kebap elle yeniliyor. Çatal verilmiyor. Şimdi biz Defne ile beraber... Ben çatal isteyeceğim. Çatal vermiyorlar. Bir de buraya özgü zafer gazozuyla beraber kebabımızı yiyeceğiz. Biz şimdi kebabımızın tadına afiyetle bir bakalım. Size de söyleyeceğim. Biz çok güzel bir kebap da yedik. Elinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Afiyet olsun. Ustamıza biraz da soralım, bu işin mahareti nedir? Efendim Denizli kebabı yılın en kaliteli taze kuzu etlerine olur. Bunu kendi yağında yersen kebap daha güzel olur. Müşteriye kemiksiz sunum yapıyoruz ama Evet. bu kemikli tartılan bir kebap türüdür. Mesela bu etin içi. Bu da etin dış kısmı. Kızarmış. Tabii. Bu nasıl bir baklavanın Baklava kızargın hali ise
Bu kızargın yağı müşteri yerse daha farklı olur. Şöyle yağlıyorsun. Maşallah. Etin aynı yağında. Vallahi Bu bir nevi şerbetleme oluyor artık. tok olmasak bir daha yiyesimiz geldi vallahi. Denizli'ye geldiğinizde Hüsamettin Usta'ya mutlaka uğrayın. Çok güzel kebabı var. Bu lezzeti mutlaka bir tatmanız lazım. Ustam elinize sağlık. Sağ ol, bizler de teşekkür Çok ederiz. teşekkür Sağ ederiz. Olun, var olun. Sağ olun. Efendim iyi günler diliyorum. Sağ olun, hoşça kalın. Denizli'nin merkezinde Mustafa Kemal Atatürk'ün 1931 yılında gelip bir gece konakladığı arkamdaki bina var. Bugün burası Atatürk ve Etnografya Müzesi. Gelin bir beraber içine girelim. Giriş ücretsiz. Arkamdaki sancağın özel bir anlamı var. İzmir'in Yunanlar tarafından işgalinden sonra İzmir dışındaki ilk protesto mitingi burada Denizli'de yapılır. Ve Denizli müftüsü olan Ahmet Hulusi Efendi burada Denizli halkını Kurtuluş Savaşı konusunda cesaretlendirir. Bu sancak altında. Üst tarafında eski yazıyla Yaşasın Vatan yazıyor ve ay yıldızlı armaları görüyorsunuz. Atatürk Denizli'deyken bu odada kalmış. Şimdi de geldik Denizli Kent Müzesi'ne. 2 ay önce Mart 2024'te açılan bir müze bu. Bildiğiniz gibi hep söylerim, bir şehirde kent müzesi varsa oranın mutlaka görülmesi gerekiyor. Çünkü o şehrin belleğini, geçmişini, tarihini, sosyal kültürel özelliklerinin en güzel gösterildiği yerler bu kent müzeleridir. Anadolu'nun birçok bölgesinde ahilik geleneği de var. Özellikle Mudurnu'da da görmüştüm. Ahilik esnaf örgütlenmesi aslında. Bir çeşit de toplumsal düzeni kurma görevi bu ahilik örgütlenmesine veriliyor. Arkamdaki heykellerde de bir ustanın kalfasına ustalık peştemalini vermesi temsil ediliyor. Gerçekten eski gelenekleri göstermek açısından da güzel olmuş burada olması. Şimdi Denizli'nin dokumacılığı ünlü olduğu için biz pamukla ilgili bir odaya geldik. Burada pamuklar var. Pamuklar ip haline dönüştürülüyor. Oradan ağaç kökleriyle, meşe palamutlarıyla bu renklere dönüşüyor ve renkli bir kumaş haline geliyor. Burada da size Atatürk Müzesi'nde gösterdiğim sancağın bir replikası var. Müftü Ahmet Hulusi Efendi buranın Denizli halkını Kurtuluş Savaşı'na katılması amacıyla teşvik eder. Burada da onun bir bal mumu heykeli var. Şimdi Denizli'nin horozunun meşhur olduğunu hepimiz biliriz. Ama burada çok ilginç bir bilgi daha öğrendik. Arkamda çok güzel camdan yapılmış bir Denizli horozu var. Ama asıl ilginç bilgi şu: Roma dönemindeki antik kazılarda da horoz figürleri kullanılmış durumda. Yani bugün Denizli'nin o ünlü horozu bundan yaklaşık 2000 yıl önce de bu bölgede demek ki hala ünlüymüş. O nesilden nesile geçen bir canlı olarak bugünlere de gelmiş durumda. Bu tip bilgileri müzede öğrenmek gerçekten çok keyifli.
Kent Müzesi'nden çıkıp Hükümet Konağı Caddesi'nin biraz daha yukarısına geldiğimizde arkamdaki çok güzel bina ile karşılaşıyorsunuz. Burası Gazi Mustafa Kemal İlk Mektebi. Atatürk 1931 yılında buraya geldiğinde, aşağıda size gösterdiğim müzedeki evde kaldığında buradaki ilkokul da onun şerefine, valiliğin katkılarıyla beraber yaptırılıyor. Ve o günden bugüne kadar da hala Gazi Mustafa Kemal İlkokulu olarak yaşantısına devam ediyor. Evet dostlar, bugün Denizli'nin ilk kurulduğu yere geldik. Laodikya Antik Kenti. Denizli'nin etrafında o kadar çok antik kent var ki Defne de zaten çok sever antik kentleri. Bayılır böyle taşların arasında dolaşmaya. Şimdi burası M.Ö. 2. yüzyılda 2. Attolus'un eşinin adına yaptırılıyor. Bak bak. Hierapolis'teki gibi burada da çok centilmen bir imparator var. Karısı adına, yani Laodikya adına şehrin ismini veriyor. Burası 2. yüzyılda Anadolu'nun çok zengin bir kentiymiş. Ama asıl ilginç olan nokta, tarihçi Strabon burada yumuşak tüylü, siyah koyun yetiştirildiğini ve bu sayede de buranın tuniklerinin, çeşitli dokumacılığının Roma İmparatorluğu içinde de çok ünlü olduğunu söylüyor. Peki Denizli'nin bizim bildiğimiz en önemli özelliklerinden birisi ne? Tabii ki dokumacılık. Zaten buradan sonra gideceğimiz Buldan'da size o örnekleri göstereceğim. Yani dokumacılık bu bölgede 2000-2005 yıl öncesinden beri var. Yani bunlar tesadüf değil. O zamanlardan beri burada koyun da varmış, horoz da varmış demek ki. Ayrıca burada Anadolu'nun 7 kilisesinden birisi var. Bu kiliselerin bir tanesini daha nerede görmüştük? Sardes videosunu izleyenler hatırlamıştır. Yani yine Salihli. Evet, o videoda da bir kiliseyi daha görmüştük. Burası da Sardes gibi önemli bir kent. Şimdi buranın bu alışveriş caddesinde sağlı sollu sütunlarının arasında biz yürümeye devam edelim. Size biraz önce bahsettiğim Anadolu'daki 7 kiliseden bir tanesi de işte burada. Diğerleri Efes'te, İzmir'de, Akhisar'da, Sardes'te olduğunu söylemiştim. Burada da onlardan bir tanesinin olması Hristiyanlık açısından çok önemli bir özellik. O yüzden de Laodikya'nın önemini bir kez daha bu sayede anlamış oluyoruz. Gelin içine girelim. Şu an içinde bulunduğumuz kilise kalıntısında Hristiyanlık için önemli kararların alındığı 2. konsil toplanmış. Milattan sonra 380'lerde. Hatta bilirsiniz 1. konsil de İznik'teki Ayasofya'da toplanmıştı. Kilisenin döşemesinde de yine çok güzel mozaik kalıntılar var her tarafında, böyle işlenmiş bir şekilde. Defne'ye de onu anlatıyordum, bu mozaikler ne için kullanılıyor diye. Süslemek, bazen de yeri kaplamak için ama daha çok süslemek için. Aynen. Bunların en güzel örneklerini de biz Antep'te görmüştük. Orada da Zeugma Müzesi'nde görmüştük. Oraya da bir video çekersek size de gösteririz. Hadi devam edelim. Şehrin sonlarına doğru bu tiyatro yapısıyla karşılaştık. Yürürken de hiç fark edilmiyor. Çünkü doğal zeminin kazılarak içine oyulduğu bir tiyatro yapısı bu. Özellikle de öğleden sonraki rüzgarı alsın diye buraya yerleştirilmiş durumda. Yürürken bir ufak tavsiye daha vereyim. Etraf tabii ki çok açık alan olduğundan ve yerlerde kurumuş otlar olduğundan taşların arasında kertenkele veya biraz daha büyük timsah yavrusu şeklinde canlılar görebilirsiniz. Yılandır, solucandır. Çok güzel kuşlar da var etrafta ama bu kertenkelelere birazcık dikkat edin. Çok fazla otların içine girmemeye gayret edin bence. Tabii ki böyle bir antik kenti bahar aylarında gezmenizi tavsiye ederim. Şu anda Mayıs ayında
Hatırı sayılır bir sıcaklıkta burayı geziyoruz ama yaz aylarını hayal bile etmek istemiyorum. Artık gerisi size kalmış. Tavsiye benden. Şimdi buradan Denizli'nin dokumacılığıyla ünlü Buldan ilçesine gidelim. Binlerce yıl öncesinde dokumacılığın başladığı, Strabon'un da anlattığı mevzuyu gidip bir de yerinde görelim. Hadi. Laodikya'dan Buldan'a giderken etrafta devasa üzüm tarlaları vardı. Denizli'nin üzümü ve şarabı da zaten çok meşhur. Size onları da göstermek istedim. Yolun kenarında durduk. Arabayı kenara park ettik. Böyle tarlalara indik. Biraz araba sesi olabilir. Bu üzümcülük ve şarapçılık da tabii ki binlerce yıl öncesine kadar dayanıyor. Bildiğiniz gibi ama tarlalar böyle çizgi gibi düzenlenmiş. Çok keyifli. Ben çok sevdim. Ve geldik Buldan'a. Buldan başta da söylediğim gibi Denizli'nin dokumacılığıyla ünlenmiş bir yer ve özellikle de Osmanlı döneminden beri hanedanlar, hanedan ailesi buradan dikilen kumaşlarla, elbiselerle beraber giyinmişler ve hala da birkaç tane evin altında el dokuması, atölyeler hala devam ediyor. Özellikle bu sokağa böyle renkli evlerle bir güzelleştirilmiş. Burada çeşitli ürünler satan dükkanlar var. Hem Nihan'ın hem Defne'nin çok ilgisini çekecektir bu tür ürünler. Acıktık. Buldan pide evine geldik. Defne kendine kıymalı pide söyledi. Biz de kendimize Buldan otlu pidesi söyledik. İçinde ıspanak, pırasa, ısırgan otu, maydanoz. Yani bir ben yokum içinde. Tatlı olarak Buldan'a özgü ballı, cevizli, tahinli pide geldi. Bir çeşit tatlı aslında ama maşallah bomba gibi. Artık bundan sonra Buldan'ı buradan da Denizli'ye kadar yürürüz. Afiyet olsun bize. Şimdi Buldan'daki gezimize devam ederken buranın hem el dokuma ürünlerinin ünlü olduğunu söylemiştik. Bir de Kenan Usta'ya burada denk geldik. Nakış burada yapıyormuş. Nakışla ilgili de pek fazla ürün görmedik. Nasıl yapılıyor, nasıl ediliyor, mazisi nedir bu işin? Birazcık ondan dinleyelim. Bu işi 30 yıldır yapıyorum. Makine 1874, tam 149 yıllık bir makine. İlk Ermeni ustalar tarafından 1900'lerin başında geliyor. Yorgancılıkla başlıyor serüveni. Kına gecelerinde giyilen bindallar, folklor kıyafetleri, üstündeki işlemeler, gelinlikler, yani ev tekstilinden giyime kadar birçok alanda kullanılan bir makine. Kasnak makinesinin de sebep bu. Eskilerin kullandığı kasnağın bir tık üstü olmuş oluyor artık. O kasnak elle yapılan. Tabii kasnak. Elle yapılan kasnak. Normalde biz annelerimiz yapardı bu işi. Her evde ikişer üçer tane olan bir makine. Yani her gelin kızın olmazsa olmazı bir çeyizliymiş. Doğru. Artık dijitallerin çıkmasından sonra bizim makinelerin pek şeyi kalmadı. Yani şu işi yapan en genç de ben kaldım. Bunlar tamamen pamuktur. Kullandığım bütün materyaller pamuk ipliktir. Biz buradan kendimize güzel bir ürün, yastık kılıfı Defne'ye seçeceğim. Siz de sosyal medyada Kenan Usta'nın sayfasını bence bir takip edin. Çok güzel el işi ürünleri var. Kendisine de teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum. Eline, sağlık. emeğine sağlık. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet, geldik 2,5 günlük Denizli videomuzun sonuna. Biz buradan çok keyif aldık. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Her zaman söylediğim gibi erken biletlerinizi alıp ülkemizin birçok şehrine bu şekilde geziler düzenlemenizi ben tavsiye ederim. Destek olmak için Defne'nin sizden ufak bir ricası var. Kanala abone olmayı unutmayın. Altına da ufak bir yorum yazarsanız, bizi daha çok motive ederseniz bu videolarımızı daha çok kişilere göstermiş oluruz. O zaman bir sonraki videoda, bir sonraki rotada görüşürüz. Hoşça kalın.